Sence çalışmak için mi yaşıyoruz, yoksa yaşamak için mi çalışıyoruz? Peki hangisi daha doğru? Yaşamak için mi çalışmamız lazım, yoksa çalışmak için yaşamamız mı lazım, yoksa karıştı değil mi biraz kafamız? Şimdi bir elimizde yaşamak var, bir elimizde çalışmak var. Bunları genellikle ayrı tutuyoruz. Öyle değil mi? Gündüzleri çalışıyoruz. Akşam eve gelince oh diyoruz, bir rahat edeyim. Biraz dinleneyim, bir şeyler izleyeyim, kafamı dağıtayım. Veya bütün bir sene o 2 hafta tatil için çalışıyoruz. Ve bütün odağımız o tatil oluyor. Sanki hayatı gerçekten sadece o zaman yaşayabiliyormuşuz gibi. Peki neden ikisini ayrı tutuyoruz? Doğaya, çevrene baktığın zaman, mesela bir arıyı düşün. Arı sence yaşamayla çalışmayı birbirinden ayırıyor mudur? Sabah uyanıp gideyim de biraz bugün bal toplayayım. Bugün bu kadar bal topladım. İşte bununla kovanımın kirasını öderim diyor mudur yani? O da bir ruh. Sen de ben de bir ruhuz. Belki çalışmayı yanlış bir yere mi koyuyoruz acaba? Karşılığında beklenti olan hayatımızın büyük bir bölümü gibi mi görüyoruz çalışmayı? Kirayı ödemek için, tatile gidebilmek için, faturalarımızı ödeyebilmek için, istediklerimizi satın alabilmek için, para için yapılan, hatta yapılmayan, harcanan hayatın büyük bir bölümü gibi mi görüyoruz acaba? Mesela bir kediyi düşün. O kedi sabah uyanıyor, çalışmaya başlıyor değil mi? Evi kokluyor, odaları geziyor, çevreyi merak ediyor, biraz mama yiyor, yemek molası veriyor. Saat 1'de vermiyor ama her zaman. Acıkınca veriyor. Bazen uyuyor ama bir şeyler yapıyor. Biz işte bu bir şeyler yapmanın karşılığı para olan kısmına çalışmak diyoruz. Peki ya bundan fazlasıysa çalışmak? Ya çalışmayı yaşamdan ayırdığımız zaman bir şeyleri kaçırıyorsak gözden? Bence gerçekten çalışmak kendini ifade etmek demek. Bu her nasılsa senin için. Belki resim yapmak, belki şarkı söylemek, belki dans etmek, belki bir şeyler çizmek, tasarlamak, belki bir fikir geliştirmek, belki hesaplar yapmak, belki bütçe çalışmaları yapmak. Senin için kendini ifade etmek her neyse. Gerçekten çalışmak bu. Karşılığında bir beklentin olmadan kendini ifade etmek için, varoluşun için, içinde bulunduğun zaman dilimi. Ama harcadığın değil, varoluşunu şereflendirdiğin zaman birimleri. Çalışmak sadece kirayı ödemek, ev satın almak, bir şey almak, bir şey yapmak, bir şey beklemek değil. Çalışmak, kendini ifade etmek. Bu yüzden son zamanlarda iyi eğlenceler diyorum ben arkadaşlarıma. Biliyorum ki içlerinden geçiyordur, ben tatile gitmiyorum ki diye. Tamam, o zaman çalışma hayatımızı tatile çevirelim. Eğlendiğimiz işleri yapalım. Çünkü eğlendiğimiz şeylerde kendimizi ifade edeceğiz. Sadece para için yapmayacağız onları. O zaman kendimiz için, ruhumuzun sesini ifade edebilmek için yapacağız. İşte gerçekten çalışmak bu. Belki de arılardan, karıncalardan, kedilerden, köpeklerden, ağaçlardan öğrenmemiz gereken şey bu. Doğa da çalışıyor, 7/24 çalışıyor. Hiç şikayet etmiyor çünkü varoluşunu şereflendiriyor. Şimdi bir bak hayatına, eğer sürekli şikayet ediyorsan, sadece para için mi çalışıyorsun? Zamanını harcıyor musun ve bu seni azaltıyor mu? Yoksa yaptığın şey seni çoğaltıyor mu, arttırıyor mu? Kendini var, yaşıyor hissediyor musun onun içindeyken? İşte gerçekten çalışmak bence bu. Var olmak, yaşamak. Yaşamla çalışmak ayrı şeyler değil. Bütün evren, bütün dünya bir dualiteyle anlaşılıyor. Evet, bu doğru. Karanlık olmadan ışığın ne olduğunu bilmiyoruz. Işık olmadan karanlığı tanımlayamıyoruz. Bazen zıt, bazen eş ama hep bir ikili düzen var yaşamı anlayabilmek için. Çalışmakla yaşamak da böyle.
Siyah beyaz gibi, gece gündüz gibi, aydınlık karanlık gibi, dişi eril gibi. Yaşamak ve çalışmak. İkisi de dengede olduğu zaman güzel. Yaşam hepsiyle birlikte olunca yaşam oluyor. Bir gün online bir eğitimde ustamın bir sözü vardı. O zaman içime çok oturmuştu ama artık anlıyorum. Dedi ki biz bu dünyaya rahat etmek için gelmedik. Ve sanki o da beni görüyormuş gibi kollarımı bağlayıp oturmuştum. Hayır, ben rahat etmek için geldim diye. Tamam, bu dünya eziyet çekmek için olan bir yer değil. Ama biz bu dünyaya gelişmek için, ilerlemek için geldik. Biz bu dünyaya yaralarımızı dönüştürmek için, bu dünyayı daha da güzel yapmak için geldik. Ben inanıyorum ki biz zaten birdik. Ve bu dünyaya bir şeyleri deneyimlemek için geldik. Hepimizin merak ettiği hisler vardı, tecrübeler vardı, hayat deneyimleri vardı. Ve hepimiz kendi seçimlerimizle doğduk. Bu yüzden bir sürü farklı hayat var. Ve aynı anda herkes birbirine hizmet ediyor. Bütün dünya, bütün yaşam muazzam bir şekilde birbirine bağlı. Her şey mükemmel biçimde işliyor. Ama mükemmel derken senin benim hayal edebileceğimiz gibi değil. Ondan çok daha öte bir güzellikte. Hiçbir şey tesadüf değil. İşte bu yüzden diyorum ki yaşamla çalışmayı birbirinden ayırma. Hayatının çok büyük bir kısmını çalışmaya harcıyorsun. Ve karşılığında küçük zaman parçaları satın alıyorsun. Satın aldığın bir şeyle ne kadar mutlu olacaksın? Mutlulukla geçici tatminleri birbirine karıştırma. Bütün maddi her şey seni tatmin edebilir. Ama mutluluk, iç huzurun başka bir şey. Eminim ki herkes yaşamıştır. Sen de yaşamışsındır. Hatırlayacaksın bunları bir yerden. O iç huzur paradan çok başka bir şey. Satın alabileceğin, dokunabileceğin şeylerden çok daha fazla bir şey. Kendine izin ver, ruhunu, yazgını deneyimlemeye. Niyetin, kıblen, kuzeyin, ruhun olsun dostum. Sen bu dünyaya bu zamanda boşuna gelmedin. Unutma, biz bu dünyaya rahat etmek için gelmedik. Biz bu dünyaya ışığı anlamak için geldik. Bu yüzden hayatta karanlıklar da var. Bize ışığı hatırlatmak için. Bize kendi ışığımızı göstermek için. Bize bizi göstermek için. Biz bu dünyayı daha da güzelleştirmek için geldik.